Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle böyle minik bir karnabahar modeli diyebilirim. Çok zarif, çok da kolay olan bir model yapacağız. Bunun için hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsiyle uygulaması yapılabilir. Tabii ki bir etol şal ya da çeyizlik yelek uygulayacaksanız mutlaka angora yünle çalışmanızı tavsiye ediyorum. Modelimizin ilmek sayısı 7 ilmek ve katlarından oluşuyor. Daha sonra sonuna ara desenle bitireceğimiz için 2 tane ilmek ekliyoruz. En son 2 adet de kenar ilmeği ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Ben sizlere 2 desen çalışması yapacağım. Toplam 18 tane ilmek atıyorum şişime. Bir lastik çalışması alt bölümüne yaparsanız daha zarif olur ama etol şallarda yine bir diş haroşa boyu üzerine de modelimizi kurabilirsiniz. Ön yüzdeki örneğin birinci kurulum sırasıyla modele başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örgü örüyorum. Modelimiz 7 ilmekten oluşuyordu. Geriye 5 tane ilmek kalıyor. Bu 5'ini de düz örgü olarak öreceğiz. Şimdi burada artırmalar yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane artırma yaptım. İkinci düzümü ördüm. Buraya ikinci artırmamı yaptım. Üçüncü düzümü ördüm. Üçüncü artırmam. Dördüncü düz ilmeğimi ördüm. Dördüncü artırmam. Ve en son beşinci ilmeğimi düz örerek birinci desenimi bitiriyorum. Araya 2 tane ters ilmek ördükten sonra ikinci desene başlıyoruz. Tekrar bir tane düz ördüm. Bir ilmek artırdım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İkinci ilmeğimi artırdım. Üçüncü ilmeği örüp üçüncüsünü artırdım. Dördüncü ilmeğimi örüp dördüncü ilmeğimi arttırdım. Ve en son beşinci ilmeğimi ördükten sonra yine 2 adet ters ilmeğimizi örerek sıramızı bu şekilde ön yüzden kuruyoruz. Tersine döndüğümüzde ilmekleri gördüğümüz gibi uygulayacağız. 2 adet düz ilmeğimiz var ve artırmalarla birlikte toplam 9 tane ters ilmeğimiz var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 2 düz 9 ilmek ters olarak tersindeki ikinci sıra çalışıyoruz. 2 düzümü ördüm ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. tersimi ördüm. Tekrar 2 adet düz ilmek örüp en son kenar ilmeğimi örerek ikinci sıramızı da tersinden bitiriyoruz. Şimdi geldik ön yüzü örneğin 3. sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden alıp ara olan 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Örneğe geldiğimizde 9 adet düzümüz vardı biliyorsunuz. Şimdi bunun 3 tanesini, ilk 3 tanesini şöyle hafif elimle açtırıyorum. Şişlerimi alttan batarak sağ tarafa doğru üçünü birlikte kesiyorum. Sağ kesimden sonra ortadaki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Buraya da 3 adet ilmek kalıyor. Bunların da yönlerini çeviriyorum. Şöyle arkadan alıp sola doğru kesiyorum. Ve baktığınızda yine 2 ters, 5 tane düz ilmeğimiz kalıyor. Devam edelim. 2 ilmek ters ördük. Şimdi burada önce sağ kesimle başlıyoruz. Benim gibi örenler burada yön çevirmiyor ama alttan alıp örenler burada ilmeklerin yönlerini çevirip sağ tarafa doğru kesiyorlar. Devamında bir düz, ikinci düz ve üçüncü düz ördükten sonra benim gibi örenler sol tarafın yönlerini çeviriyor ve şöyle arkadan alıp sola doğru kesiyoruz. Devamında 2 adet ters ilmek ve kenar ilmeğimizi örerek sıramızı ön yüzdeki örneğin son sırasını açıkçası burada tamamlıyoruz. Dördüncü sırada tersimiz olacak ve yine ilmekleri gördüğüm gibi 2 düz ve 5 adet ters ilmek örerek örneğimizi tamamlıyoruz. Modelimiz bu kadar basit arkadaşlar. Toplam 4 sıradan oluşuyor.
Bu sırayı bitirdikten sonra yine ön yüzdeki örneğin birinci sırasına geri dönüş yapıyorsunuz. Yani bir sıra arttırıyoruz. Diğer sıra ön yüzde de topluyoruz. Zaten tersinde ilmekleri her zaman gördüğümüz gibi çalışıyoruz. 4 sırayı tamamladık sizlerle birlikte. Tabii ki örnek hemen ilk sırada kendini göstermiyor. En az birkaç desen ördükten sonra ortaya çıkıyor. Ama birinci sırayı birlikte tekrar edecek olursak yine artırmalarla sizlere göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmek ters. 5 tane düzümüz vardı. Bunların her birinin arasına birer tane ilmek atacağız arkadaşlar. Bakın bir ördüm, artırdım. İkinciyi ördüm, artırdım. Üçüncüyü ördüm, arttırdım. Dördüncüyü artırdıktan sonra beşinci ilmeği örüyoruz. Tekrar araya 2 ters ördükten sonra ben bu şekilde sayıyorum arkadaşlar. Bakın 1 doladım, 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Toplam 9 ilmek olana kadar bu şekilde her birini araya attığınız zaman inanın daha kolay bir şekilde sayılıyor ve böyle tekrar ederek örneğimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Angora ip ve 3 numara misina şişle ben modeli uyguladım. Önüne böyle bir kafes lastik yaptım. Sizlere her zaman standart bir şişim vardır örneği göstermek adına kullandığım. Bu da o şişlerimden bir tanesi. Fakat 60 ilmek kendine gerçekten çok fazla attığı için şişime sığmıyor arkadaşlar. Bakın şöyle hafif açtırdığım zaman örneği daha net bir şekilde görebilirsiniz. O yüzden normal klasik bildiğimiz sayıların dışında bir sayıyla yeleklerinize başlayabilirsiniz. Onun için de en sağlıklı sonucu yine örnekteki gibi en az 2 desen uygulayıp ipinizle yapacağınız ipinizle ve şişinizle daha sonra onu şişten çıkartıp açmadan olduğu gibi mezura ile ölçün ve uygulayacağınız kişinin de santim ölçüsünü alın. Bu şekilde en doğru ve en sağlıklı ilmek sayılarını bulursunuz arkadaşlar. Evet bakın şöyle hafif açtırdım da örneği daha net bir şekilde görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.